Bugün bu videoda Sage Blueser Pro ürününün paketini açacağım. Sonrasında parçalarını tek tek çıkartıp bir araya getirip birleştireceğim. En son olarak da Blueser Pro ürünüyle bir smoothie hazırlayacağım. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram'da da aynı isimle beni bulabilirsiniz. Bu ürünü en farklı kılan özelliği hem blender hem de bir meyve sıkacağı olması. Yani bu iki fonksiyonu aynı üründe birleştirmesi. Bu ürün 1350 Watt motora sahip. Aynı zamanda 5 farklı tek dokunuşlu program var içinde ve 10 hassas hız kontrolü içeriyor. Meyveleri koyduğunuz haznesi ise 88 mm'lik bir ölçüye sahip. Şimdi öncelikle söylemeliyim ki Sage'nin bu ürünü gerçekten ağır ve paketi de oldukça büyük. Açtığınız zaman böyle güzel bir görsel sizi karşılıyor. Evet, şimdi paketi açıyorum. Kutunun içinden kurulum hakkında tavsiyelerin bulunduğu bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Aynı zamanda hangi meyve ya da hangi sebze için hangi hızı seçmeniz gerektiğini gösteren de bir grafik görüyorsunuz. Meyve ya da sebzeler ne kadar yumuşaksa o kadar düşük hız kullanabiliyorsunuz. Ne kadar sert meyve sebze sıkacaksanız eğer o kadar yükseltmeniz gerekiyor hızı. Bu gördüğünüz 1,5 litrelik blending jug. Sage'nin bu ürününün çok avantajlı olmasının bir sebebi de çoğunluk parçaların hepsi bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Bu sürahi de aynı şekilde bulaşık makinesine girebiliyor. 1,5 litre hacme sahip. Bu gördüğünüz de blender sürahisinin kabı. Üzerini kapatıyorsunuz bununla. Burada da blender sürahisine takılan parçaları görüyoruz. Bunların ne işe yaradığını birazdan göstereceğim. Bu gördüğünüz de cihazın paslanmaz çelikten motorunu içeren ana parçası. Biraz ağır kendisi. Bu da diğer tarafı. Bu gördüğünüz de cihazın arka tarafına takılan meyvelerin, sebzelerin posasının düştüğü hazne. Bu parçanın da bulaşık makinesine girebildiğini belirtmişler. Son olarak da temizleme fırçası çıkıyor içinden. Bunu özellikle cihazın filtresinin üzerinde kullanabiliyorsunuz temizlemek için. Çünkü birazcık keskin olduğu için o filtresinin olduğu yer, burayı elle temizlemeniz birazcık tehlikeli olabiliyor. O yüzden bu fırçayı kullanmanız öneriliyor. Evet, paketten çıkan bütün parçalar bu şekilde. Blender sürahisinin üzerinde kap ve litre ölçülerini görebiliyorsunuz. O da güzel bir kolaylık sağlıyor. Bu gördüğünüz parçayı hazneye yerleştirdiğiniz meyve ve sebzelerin üzerine bastırmak için kullanıyorsunuz. Bu parçanın bulaşık makinesine girmemesi gerektiğini belirtmişler. O yüzden elde yıkamanız öneriliyor. Bu gördüğünüz de ana parçalardan bir tanesi. Bu parça da bulaşık makinesine girebiliyor. Biraz önce bahsettiğim filtrenin üstünde şu şekilde bir uyarı var. Kullanmadan önce bu paketi atabilirsiniz diyor. Şimdi filtreyi çıkarıyorum. Filtrenin orta kısmına elinizle değmeniz birazcık tehlikeli olabilir. Dediğim gibi birazcık keskin. O yüzden yanlardan tutuyorum. Bu gördüğünüz iki parça da bulaşık makinesine girebiliyor. Blender sürahisini bu noktada cihazın üstüne yerleştirebiliyorum. Tam olarak yerleştiğinden emin olmanız için bir güvenlik kolu var. Sürahi kapağını üzerine yerleştiriyorum ve kapatıyorum. Bir tık sesi geliyor ve kapandığından emin oluyorum.
Ve sürahinin kapağını bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz dökmek istediğiniz zaman. Filtreyi yerleştirmek istediğim zaman öncelikle posa haznesine yerleştiriyorum filtreyi. Sonrasında beraber takıyorum. Bu şekilde daha kolay oluyor. Filtrenin alttaki kısmı iyice oturduğundan emin olmak için biraz elinizle döndürüp bastırabilirsiniz. Bu gördüğünüz parçayı meyve sularının aktığı yere yerleştiriyorsunuz ki meyve suyu damlamasın. Üzerini bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde geri açabiliyorsunuz. Ve buraya isterseniz diğer parçayı yerleştirebiliyorsunuz. Bu da eğer küçük bardağa sıkacaksanız meyve suyunu çok daha kolaylık sağlıyor. Son olarak yine güvenlik kolunu yerleştiriyorum dışarıdan iterek. Ve bu şekilde de blender sürahisini ana cihaza bağlayabiliyorsunuz. Şimdi bir smoothie yapacağım size. Cihazın üstünde 5 farklı program yer alıyor. Ben bütün malzemeleri blender sürahisine ekleyip smoothie tuşuna bastım. Sage Blueser Pro ile isterseniz meyve suyu sıkabiliyorsunuz, isterseniz smoothie yapabiliyorsunuz, isterseniz de ikisinin karışımı bluesing yapabiliyorsunuz. Yani hem blending hem juicing yapıyorsunuz. İkisinin karışımı bluesing oluyor. Yani bu da nasıl oluyor derseniz öncelikle bazı meyvelerin suyunu çıkarıyorsunuz. Sonrasında bu sürahiyi smoothie yerine yerleştiriyorsunuz ve smoothie programlarından birini seçerek bluesing yapmış oluyorsunuz. Breville'in Sage Blueser Pro ürünleri için kendi tavsiyeleri olan bazı tarifleri denediğim bu videoyu da izleyebilirsiniz. Bu diğer videoda 3 farklı tarif denedim. Bir tanesi juicing yani meyve suyu sıkma, bir tanesi blending yani smoothie yapma, bir tanesi de bluesing ikisinin arası bir karışım yapma. O videomu da izleyerek bu ürünle farklı neler yapabileceğinizi görebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.